Kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkide bakımında yine çok fayda sağlayacak bir sıvı bitki besinini sizlerle beraber hazırlayacağız. Kanalımda orkidelerle ilgili tüm püf noktaları sizlere paylaşmaya çalışıyorum ve orkidelerde kullanabileceğiniz sıvı bitki besinlerini de sizlerle paylaşıyorum. Bugün de yine orkide bakımında çok önemli faydaları olan tarçından sizlere bahsetmek istedim. Tarçın orkideler için çok önemli. Özellikle eğer orkide besliyorsanız orkide yapraklarında, çiçek dalında ve orkidenizi sıvı gübre olarak nasıl hazırlayabiliriz? Bunları sizlere anlatacağım. İlk olarak sıvı bitki besinini nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum. Sıvı bitki besini için 1 tatlı kaşığı dolusu tarçını bir tencerenin içerisine koyuyorum. Üzerine 2 litre su koyacağım. Tarçın içerisinde yüksek oranda antioksidan olduğu için orkidede meydana gelecek enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. Özellikle mantar, küf ve bir takım yaprak hastalıkları için çok önemli faydası var. Bakın 2 litre suyu koydum ve şimdi ocağın altını yakıp bunu kaynatacağım. Tam 10 dakika kaynadı ve şimdi ocağın altını kapatıp bunu soğumaya bırakıyorum. İyice soğuduktan sonra bu karışımı kullanmamız gerekiyor. Tarçınlı karışımımız soğurken ben de sizlere orkide yapraklarında nasıl tarçın kullanacağımı göstermek istiyorum. Orkide yapraklarında nem olmadığı için ya da oda neminiz yeterli değilse bu şekilde yırtılmalar olabiliyor. Bunun nedeni ise orkide yapraklarındaki kurumalar. Bu tarz yırtılmaları engellemek için bakın çok az benim döktüğüm gibi tarçın dökerek bu yırtılmaların devam etmesini engelleyebilirsiniz. Bu yırtılma yerlerinden de bir takım enfeksiyonların oluşmasını da engellemiş olursunuz. Bu orkide yaprakları için önemli bir püf nokta. Fakat bunu dökerken bütün yaprağa dökmenize gerek yok. Sadece yırtılan yere dökmeniz yeterli olacaktır. Orkide yaprakları ile ilgili birçok hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Bazen orkide yaprağında bir takım enfeksiyonlar da olabiliyor. Bir mantar hastalığı gibi ya da sebebini bilmediğimiz farklı yaprak hastalıkları. Bu yaprakta daha önce bir kısmı mantar hastalığı oluşmuştu. Bazen böyle orkidenin yapraklarının içinin su gibi olduğunu görebiliyorsunuz. Bu tarz durumlarda orkidenin bu kısmına sadece hemen kesip üzerine bakın bu şekilde toz tarçın dökerseniz bu şekilde kuruyacaktır. Ve kuruma zaten başladıktan sonra bu hastalığın yaprağın tamamına sıçramasını da engellemiş oluyorsunuz. Tarçının antiseptik ve antiparazit özelliği olduğu için, antioksidan özelliği olduğu için özellikle bu tarz yaprak hastalıklarının kurumasına yardımcı oluyor, kurutuyor ve böylelikle orkideniz kurtulmuş oluyor. Ve diğer kullanım alanı ise orkidelerde biliyorsunuz ki budama yapıyoruz ve bazen budama yaptıktan sonra dal sararmaya devam ediyor ve dalın tamamı sararabiliyor. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için şimdi sizlere göstereceğim gibi üzerine budama yaptıktan sonra mutlaka toz tarçın dökün. Bakın bu şekilde toz tarçın döktüğünüz zaman bu kesilen yerden herhangi bir enfeksiyon oluşmasını engeller ve o bölgeyi kurutmuş olur. Diğer önemli özellik ise orkidelerde özellikle gövdede siyahlık, yapraklarda sararma ve çiçeklerde hızlı bir şekilde dökülme olabiliyor. Bunun ismi mantar hastalığı. Sizler böyle bir problemle karşılaşmamak için orkidenin gövde kısmına 1 tatlı kaşığı kadar toz tarçını dökebilirsiniz. Bu 1 tatlı kaşığı kadar toz tarçın orkidedeki oluşabilecek mantar hastalığının önüne geçer ve o bölgedeki daha önceden oluşan mantarı da kurutmuş olur. Bu yine orkidelerde çok önemli bir püf nokta. Kesinlikle bunu deneyin. Yeni bir orkide aldığınız zaman özellikle yeni orkidelerde çünkü fazla sulamadan dolayı mantar hastalığı çok fazla oluşabiliyor. Bu şekilde toz tarçın dökerseniz orkidenizin toprağından hem böceklerin de gelmesini engellemiş olur. Evet, tarçınlı suyum soğudum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma eğer abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, şimdi tarçınlı su karışımımızı bir tabağa döküyorum.
Burada dikkat etmeniz gereken tarçın torfu tencerenin altında kalacak ve sadece suyunu kullanacağız. Bu suyun içerisinde bol miktarda kalsiyum, magnezyum ve demir bulunduruyor. Ve bu da bitkilerin kök gelişimi için çok faydalı. Bakın hemen tarçın torfunu da sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz üzere altındaki torf kaldı. Bunu kesinlikle suyun içerisine karıştırmıyoruz. Çünkü eğer bu tozu biz direkt dökersek bu tarçın tozları orkidenin köklerine yapışabilir. Bu da hava almasını engeller. Bu yüzden sadece suyunu kullanacağız. Zaten suyuna yeterli bütün vitaminler geçmiş oluyor. Evet, hemen bu karışımımızı kullanalım. Evet, bakın tarçınlı karışımımız hazır. Şimdi tarçınlı karışımımızdan ki gübreyi nasıl orkidelere verebiliriz? Her bir orkide saksısı için 5 yemek kaşığı kadar kullanmanız yeterlidir. 5 yemek kaşığı tarçın orkide köklerine yardımcı olacaktır. Özellikle orkidenin köklerini besleyerek orkidenin daha hızlı büyümesine yardımcı olacaktır. Ya da orkidenin köklerinde bir böcek ya da bir bit, bilinmeyen enfeksiyonlar, kök çürümeleri varsa yine bu tarçınlı su sayesinde oradaki enfeksiyonların kurumasına, böceklerin de uzaklaşmasına yardımcı olacaktır. Yani tarçının diğer bir özelliği de böcek ve sinek savar özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Gövde kısmına döktüğünüz tarçın sürekli orada kalabilir. Sadece sulama yaparken gövde kısmından değil, saksının kenarlarından sulamalısınız ki gövde kısmının da ıslanmaması için tarçının. Bunun hiçbir zararı olmaz. Aksine çok faydasının olduğunu sizler de deneyerek gözlemleyebilirsiniz. Tarçının orkidelerdeki kullanım alanını sizlere tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız eğer hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz ve yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Mutlaka gördükçe sorularınızı dönmeye çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.